CHP'de 9 milletvekilinin ihracı talebi. Parti içinde neler oluyor? Merhaba arkadaşlar. Türkiye siyasetinde zaman zaman seçim sonuçları, ittifaklar, lider değişimleri ya da önemli yasa teklifleri gündemin merkezine yerleşiyor. Ancak bazen parti içindeki tartışmalar da en az bunlar kadar dikkat çekebiliyor. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşanan ve 9 milletvekilinin ihraç edilmesinin talep edilmesiyle gündeme gelen gelişme de tam olarak böyle bir tartışma yarattı. Peki ne oldu? Neden bazı isimlerin partiyle ilişkisinin kesilmesi istendi? Bu talep CHP açısından ne anlama geliyor? Parti içi demokrasi ile parti disiplini arasındaki denge nasıl kuruluyor? Ve bu tür süreçler seçmen tarafından nasıl algılanıyor? Bugün bu soruların tamamına birlikte bakacağız. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Siyasi partiler yalnızca seçim dönemlerinde faaliyet gösteren yapılar değildir. Aynı zamanda kendi iç kuralları, tüzükleri, disiplin mekanizmaları ve karar alma süreçleri bulunan organizasyonlardır. Bir siyasi partinin güçlü görünmesi kadar kendi içinde uyumlu görünmesi de önemlidir. Fakat büyük partilerde farklı görüşlerin ortaya çıkması da kaçınılmazdır. Özellikle milyonlarca seçmene hitap eden ve çok farklı siyasi eğilimleri aynı çatı altında toplamaya çalışan partilerde zaman zaman fikir ayrılıkları yaşanabilir. CHP'de uzun yıllardır Türkiye siyasetinin en büyük aktörlerinden biri olarak bu tür tartışmalarla karşı karşıya kalabiliyor. Son dönemde ortaya çıkan ihraç talebi de bu çerçevede değerlendiriliyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre bazı milletvekilleri hakkında disiplin sürecinin işletilmesi ve nihayetinde partiden ihraç edilmelerinin değerlendirilmesi talep edildi. Bu gelişme doğal olarak siyasi kulisleri hareketlendirdi. Çünkü bir siyasi partide milletvekili düzeyinde yaşanan disiplin tartışmaları her zaman dikkat çeker. Burada önemli olan nokta şu. İhraç talebinin yapılmış olması ile ihraç kararının verilmiş olması aynı şey değildir. Birçok siyasi partide olduğu gibi CHP'de de disiplin süreçleri belirli aşamalardan oluşur. Önce iddialar değerlendirilir. Sonra ilgili kurullar devreye girer. Savunmaları alınır. Dosyalar incelenir ve ardından karar verilir. Dolayısıyla bir isim hakkında ihraç talebinde bulunulması otomatik olarak partiden çıkarılacağı anlamına gelmez. Peki bu tür süreçler neden yaşanıyor? Aslında bunun cevabı siyasi partilerin doğasında saklı. Her parti belirli ilkeler doğrultusunda hareket etmek ister. Parti yönetimleri de bu ilkelerin korunmasını önemser. Bir milletvekilinin açıklamaları, oy tercihleri, parti politikalarına yönelik eleştirileri veya parti yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıklar zaman zaman disiplin mekanizmalarını harekete geçirebilir. Bu yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde görülen bir durumdur. Siyasi partiler çoğu zaman iki farklı hedef arasında denge kurmaya çalışır. Bir yanda fikir özgürlüğü, diğer yanda parti disiplini. Fikir özgürlüğü olmazsa parti içinde tartışma ortamı kaybolabilir. Ancak disiplin olmazsa da ortak politika üretmek zorlaşabilir. İşte siyaset bilimcilerin uzun yıllardır tartıştığı konulardan biri de budur. Bir parti ne kadar farklı görüşe izin vermeli? Ne noktadan sonra disiplin mekanizması devreye girmeli? Bu soruların evrensel ve tek bir cevabı yoktur. CHP'de yaşanan tartışmalar da aslında bu büyük soruların Türkiye'deki yansıması olarak görülebilir. Konunun dikkat çekmesinin bir diğer nedeni ise zamanlama. Türkiye'de siyasi atmosfer son derece hareketli. Yerel seçimlerin ardından ortaya çıkan yeni dengeler, muhalefetin geleceği, iktidar muhalefet ilişkileri ve erken seçim tartışmaları siyaset gündemini sürekli canlı tutuyor. Böyle bir dönemde ana muhalefet partisinde yaşanan her gelişme doğal olarak daha fazla ilgi görüyor. Çünkü kamuoyu sadece bugünü değil, yarını da anlamaya çalışıyor. Bir partide yaşanan iç çatışmaların gelecekteki siyasi denklemleri nasıl etkileyeceği merak ediliyor.
Özellikle milletvekilleriyle ilgili ihraç taleplerinin gündeme gelmesi seçmen açısından önemli bir mesaj olarak algılanabiliyor. Bazı seçmenler bunu parti disiplininin gereği olarak değerlendirebiliyor. Bazıları ise farklı görüşlere karşı sert bir yaklaşım olarak yorumlayabiliyor. Yani aynı gelişme farklı insanlar tarafından farklı şekillerde okunabiliyor. Burada siyasal iletişim açısından da ilginç bir durum bulunuyor. Çünkü günümüzde siyaset yalnızca alınan kararlarla değil, o kararların nasıl anlatıldığıyla da şekilleniyor. Bir parti yönetimi açısından disiplin süreci gerekli görülebilir. Ancak seçmen bu süreci nasıl algılıyor? İşte asıl önemli soru budur. Siyasette algı çoğu zaman gerçekler kadar etkili olabiliyor. Bu nedenle partiler disiplin süreçlerini yürütürken kamuoyuna verecekleri mesajları da dikkatle hesaplıyor. CHP açısından bakıldığında parti içinde zaman zaman farklı eğilimlerin ortaya çıktığı biliniyor. Parti tarihi boyunca çeşitli dönemlerde benzer tartışmalar yaşandı. Liderlik yarışları oldu. Kurultay mücadeleleri yaşandı. Farklı siyasi çizgiler öne çıktı. Bazen bu tartışmalar partiye zarar verdi. Bazen ise yenilenme sürecinin bir parçası olarak görüldü. Bugünkü gelişmeler de birçok gözlemci tarafından bu tarihsel çerçeve içinde değerlendiriliyor. Bazı yorumcular bunun geçici bir gerilim olduğunu düşünüyor. Bazıları ise daha büyük dönüşümün işareti olabileceğini savunuyor. Ancak kesin olan bir şey var. Bir siyasi parti açısından birlik görüntüsü her zaman önemlidir. Seçmenler genellikle kendi içinde sürekli kavga eden partiler yerine daha uyumlu görünen yapılara yönelme eğiliminde olabiliyor. Bu nedenle parti yönetimleri iç tartışmaları kontrol altında tutmaya çalışıyor. Öte yandan parti içi muhalefetin tamamen ortadan kalkması da farklı sorunlar yaratabilir. Çünkü demokratik yapılarda eleştiri mekanizması önemli bir işlev görüyor. Bir partinin kendi içinde farklı seslere ne kadar alan açtığı da sık sık tartışılan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. İhraç talebinin gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyada da yoğun tartışmalar yaşandı. Kimileri bu süreci destekledi, kimileri eleştirdi, kimileri ise detayların ortaya çıkmasını beklemek gerektiğini söyledi. Aslında bu durum modern siyasetin önemli özelliklerinden birini gösteriyor. Eskiden parti içindeki birçok gelişme sınırlı çerçevelerde konuşulurdu. Bugün ise birkaç dakika içinde milyonlarca kişi aynı konuyu tartışabiliyor. Bu da siyasi aktörlerin üzerindeki baskıyı arttırıyor. Çünkü artık her açıklama anında kamuoyunun değerlendirilmesine açılıyor. Bir başka dikkat çekici nokta ise ihraç talebiyle karşı karşıya kalan isimlerin siyasi geleceği. Eğer herhangi bir ihraç kararı verilirse bunun sonuçları ne olabilir? Bu soru da sıkça soruluyor. Türkiye'de geçmişte farklı partilerde benzer örnekler yaşandı. Bazı siyasetçiler ihraç sonrası bağımsız olarak yollarına devam etti. Bazıları ise aktif siyasetten uzaklaştı. Dolayısıyla böyle süreçlerin sonuçları kişiden kişiye değişebiliyor. Fakat her durumda siyasi kariyer açısından önemli dönüm noktaları oluşturduğu söylenebilir. CHP açısından mesele yalnızca birkaç isimden ibaret değil. Asıl konu partinin önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceği. Muhalefetin gelecekteki stratejisi ne olacak? Parti içindeki farklı görüşler nasıl yönetilecek? Disiplin mekanizmaları hangi ölçüde kullanılacak? Bu sorular önümüzdeki dönemde de gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Siyaset bilimciler genellikle büyük partilerde yaşanan iç tartışmaların tamamen olumsuz olmadığı görüşündedir. Çünkü fikir ayrılıkları belirli ölçüde canlılık göstergesi olarak da değerlendirilebiliyor. Ancak bu tartışmalar kontrol edilemez hale gelirse seçmen nezdinde olumsuz algı oluşabilir. İşte kritik nokta tam olarak burada ortaya çıkıyor. Tartışma ile bölünme arasındaki çizgi. Partiler için asıl zorluk bu çizgiyi doğru yerde tutabilmektir. Türkiye siyasetinin geçmişine baktığımızda birçok partinin benzer sınavlardan geçtiğini görüyoruz. Kimi zaman iç çekişmeler partileri güçlendirdi,
kimi zaman ise ciddi kırılmalara yol açtı. Bu nedenle CHP'de yaşanan gelişmeler yalnızca bugünü değil geleceği de ilgilendiriyor. Önümüzdeki süreçte disiplin kurullarının nasıl karar vereceği, ilgili isimlerin nasıl bir savunma yapacağı ve parti yönetiminin nasıl bir tutum izleyeceği yakından takip edilecek. Çünkü alınacak kararlar yalnızca birkaç milletvekilini değil, partinin genel görüntüsünü de etkileyebilir. Sonuç olarak CHP'de 9 milletvekilinin ihracının talep edilmesi Türkiye siyasetinin son dönemdeki en dikkat çekici başlıklarından biri haline geldi. Ancak şu aşamada sürecin tamamlanmadığını unutmamak gerekiyor. Disiplin süreçleri belirli kurallara göre işliyor. Nihai kararlar ilgili kurullar tarafından veriliyor. Dolayısıyla siyasi değerlendirilmeler yapılırken sürecin bütün aşamalarını görmek önem taşıyor. Bugün için kesin olarak söyleyebileceğimiz şey şu: bu tartışma yalnızca birkaç isim etrafında şekillenen bir olay değil. Aynı zamanda parti disiplini, parti içi demokrasi, liderlik, muhalefetin geleceği ve seçmen algısı gibi birçok önemli konuyu da yeniden gündeme taşıyor. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler yalnızca CHP açısından değil, Türkiye siyasetinin genel dengeleri açısından da dikkatle izlenecek. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siyasi partilerde disiplin mi daha önemli olmalı, yoksa farklı görüşlerin daha geniş şekilde ifade edilmesi mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.